Merhaba akrepler, yükselen burç akrep olan dostlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 6-12 Mart haftasındayız ve bu hafta önemli bir dolunay yaşayacağız. 7 Mart Salı günü 16 derece Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Hem bu haftaya etki yapacak hem de önümüzdeki 15 günü etkileyecek. Yaklaşık 20 Mart'a kadar etkilerini yaşayacağız. Mars'ın durumu hala aynı İkizler Burcu'nda yönetici gezegeniniz. Ama sevgili akrepler, sizin için güzel bir haberim de var aynı zamanda bu yayında. Çünkü 7 Mart günü Dolunay bu arada 11. evinizde meydana gelecek. Genellikle bu alandaki dolunaylar biraz hayatımızdaki hedeflerimizle de ilgili ve sosyal çevremizle de çok ilgilidir. Ve hemen dolunayın ardından birkaç saat içerisinde bizim karma gezegenimiz Satürn artık Kova burcundan ayrılarak Balık burcuna geçecek. Evet, yaklaşık 2,5 yıldır siz diğer sabit burçlar gibi sevgili akrepler oldukça zorlu bir, stresli bir süreci yaşadınız ve gerçekten Satürn'ün, Uranüs'ün ve aynı zamanda burcunuzda gerçekleşen tutulmaların hayatınızın dört bir yanından sizi sıkıştırdığı önemli sınavlardan geçtiğiniz bir süreci yaşadınız. Evet, bu hafta itibariyle bu Satürn'ün burç değiştirmesi akrep burçlarını aslında uzun 30 yıllıkta bir döngünün tamamlanması gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bir daha buraya Satürn yaklaşık 28-30 yıl sonra gelecek. Dolayısıyla bu sizin için rahatlatıcı bir unsur. Şimdi gelelim haftaya. Hemen haftanın ilk günü pazartesi günü Ay Başak Burcu'nda çarşamba akşam saat 5 sıralarına kadar sürecek. Dolayısıyla dolunayın etkilerini çok güçlü yaşayacağız. Sizin 11. eviniz dedim. Arkadaş çevresi, sosyal yaşantınız, bulunduğunuz sosyal çevre, orada bazı gelişmeler, yenilikler, sorumluluklarla ilgili olabilir. Bu sorumluluklar biraz daha toplum içinde aldığınız görevlerle ilgili olabilir. Mesela diyelim ki deprem bölgesinde yaşayan bir eğer akrepseniz, bu arada çok geçmiş olsun tekrardan. Bu sizin aslında hayatınızda yaşadığınız sıkıntıların, zorlukların biraz sosyal çevreniz sayesinde, belki yeni tanışmalar sayesinde olabilir. Bir takım yenilikler getirebilir. Bazı değişimler içinde olabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda sürprizli bir dolunay. 7. evinizden geçen Uranüs gerçekten buraya belli olmayan böyle ani fırsatlar da getirebilir. Mesela evli, ortaklı bir işi olan, eğer akrepseniz burada yeni bazı gelişmeler olabilir, yeni tanışmalar, iş anlaşmaları, ortaklı işler gibi durumları hayatınıza getirebilir daha doğrusu. Diğer yandan yine burası biraz yeni bir şeylere başlamak, bir eğitim, öğrenim, yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde önemli gelişmeler aslında hayatınıza getirebilir. Evet, Salı günü tam olarak saat 14.40'ta gerçekleşecek Dolunay. Dolunay esnasında aslında Dolunay'ın sert etkileri var. Sevgili akrepler, direkt sizi çok önemli ölçüde etkilemeyebilir bu sert etkiler ama aynı zamanda Mars'tan kare alan, Uranüs'ten olumlu ama yine oradan da bir destek alan bir süreç olacak. Dolayısıyla duygusal olarak biraz stresli, gergin hissedebiliriz. Bu genel anlamıyla olur ve tabii ki Dolunay'ın amacı da bazı şeyleri daha görünür hale getirmektir. Ve sizin de burada belki arkadaşlarınızın içerisinde de olabilir bu. Belki bir takım değişiklikler, yol ayrımları, sosyal çevrenizde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Hani arkadaşlarınız arasında bazı ayrılıklar olabilir. Bunun gibi, çünkü Başak düzenleme ile, tertiple ilgilidir. Satürn de 5. evinize geçeceğine göre dolayısıyla hayatınızda yeni bir aslında kabuk değiştirme, yeni bir sayfa açmak için önemli olabilir. Fırsatlar taşıyabilir size. Evet, çarşamba akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş Dolunay'ın etkileri böyle devam ediyor ama azalarak devam ediyor tabii ki. Yine güçlü olarak devam edecek. Bu arada saat 5'ten sonra artık Ay Terazi burcuna geçecek ve cumartesi gününe kadar, yani perşembe ve cuma daha çok gündeminiz belki iş, sağlık, biraz bilinmeyen konuları merak etmek, araştırmak, biraz ruhunuzu dinlendirmek isteyebilirsiniz. Yani perşembe ve cuma enteresan olabilir bu anlamda sizin için.
Kendinizle belki baş başa kalmak isteyeceksiniz. Ruhsal şifalanmalar için güzeldir. Bir takım şeyleri araştırmak için de değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu arada Venüs ve Jüpiter sizin sağlık evinizden geçiyor. Yani ben size desem ki bir sağlık sorunu yaşayacaksınız. Burada Jüpiter'in, Venüs'ün koruması altındasınız. Dolayısıyla ben işle ilgili güzel bazı gelişmeler, fırsatlar getirebileceğini düşünüyorum size. Aynı zamanda diyelim bir sağlık sorunu var. Burada daha kolay iyileşme şansı, fırsatı, yeni yöntemler belirleme gibi durumlar olabilir. Özellikle Perşembe günü, Çarşamba, Perşembe aslında bu alanlar biraz sıkıştırıcı, gökyüzünün zorlayıcı açıları var açıkçası. Biraz ilişkilerinize çalışıyorsanız, iş arkadaşlarınızla olan aranızdaki diyaloglarda biraz şüpheci olabilirsiniz, kararsız olabilirsiniz. En iyisi biraz hafta sonuna bırakmanızı. Çünkü cumartesi gününden itibaren Ay sizin burcunuza geçecek, Akrep burcuna. Hafta sonunda özellikle cumartesi günü hem ayın burcunuzda olması hem de gökyüzünde çok fazla açının olmasıyla sizin için belki daha kendinizi ifade etmek, bir şeyleri daha doğru görebilmek adına önemli olabilir. Aynı zamanda Merkür'ün ve Uranüs'ün güzel açıları var. Venüs'ün Mars'la, yönetici gezegeninizle güzel açıları var. Hem ilişkilerinizde hem iş ilişkilerinizde sizin için bence fırsatlar getirebilir. Bazı kendinizle ilgili kararlar alabilirsiniz bu arada. Biraz harcama da yapabilirsiniz. Mesela hafta sonu eğer mümkünse tabii ki kendinize üst baş olabilir, görünümünüzle ilgili bir takım yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Cumartesi günü bunlar için daha verimli bir gün. Pazar gününe baktığımızda yine Ay Akrep Burcu'nda. Bu arada Ay Akrep Burcu'nda ama hem bunlarla uğraşırken diğer yandan sizin Mars İkizler Burcu'ndaki seyahatiniz sürdüğü artık sonlarına geliyor. Bu arada 25 Mart'ta bu anlamda da sizi aslında rahat bırakacak. Çünkü finansal konularınızı biraz sıkıştıran, gelir gider dengesinde düzenlemeleri elinizde olmayan nedenlerle belki iradeniz dışında gelişmesini sağlamış olabilir. Dolayısıyla hafta sonu buralarda çalışacağını söyleyebilirim. Mesela ortaklı iş, anne, baba veya eşle ilgili konularda paylaşılması gereken para, finansal konular için önemli olabilir bu 2 gün. Pazar günü çok önemli bir transitimiz var. Jüpiter Şiron'la kavuşuyor. Jüpiter-Şiron kavuşumu sizin ruhsal, fiziksel hayatınızda, iş hayatınız varsa iş hayatınızda çok önemli şifalanmalar getirebilir. Sağlıkla ilgili şifalıdır aynı zamanda. Hem ruhsal hem bedensel gerçekten daha rahat bir sürece gireceksiniz sevgili akrepler. Bilhassa da 25'inden sonra Mars'ın da artık İkizler Burcu'nu terk etmesiyle finansal konularda da biraz daha rahat edeceğiniz bir süreç olacak. Tabii ki en önemlisi de dediğim gibi sizin için Satürn'ün artık Balık burcuna geçmesi ve özellikle yerleşim yeriyle de aileyle de olan sıkıntılar artık böyle bir son buluyor diyebiliriz ve aynı zamanda şunu da söyleyelim. Balık burcu su elementi ve siz de bir su elementi burç olduğunuz için Satürn'ün bu transitinden bence çok daha olumlu, daha verimli etkiler alacaksınız. 5. evinizde sorumluluklarınızı da arttıracağını söyleyebilirim. Evet sevgili akrepler, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı, videonun da beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.